Arkadaşlar merhabalar. Tekrar hoş geldiniz kanalıma. Karadeniz'deyim. Tekrar burada bir define ile alakalı eskiden define ile alakalı bütün hemen hemen her yeri bilen, bu işlerle ilgili ve bu konularda bilgili insanlarla konuşuyorum, röportaj yapıyorum. Onlardan birisi var şu an. Tam yer olarak, mevki olarak nerede olduğumu söylemek istemiyorum. Karadeniz bölgesinde sonuçta. Pek etik olacağını düşünmüyorum. Onunla görüşeceğim ve konuşmamız, röportajımız olacak. Umarım sizin için faydası olur. Şu an araştırdım, nerede olduğunu söylediler, öğrendim. Onunla görüşmeye gidiyorum arkadaşlar. Kendisi şurada olması gerekiyor. Buraların yolları bugün hava burada çok kötü, yağmurlu. Yağmur biraz dindi. O yüzden yollar çok kaygan. Gidelim bakalım neler var. Bizlere neler söyleyecek. Arkadaşlar bizim amacımız diğer bazı kişiler gibi YouTuber'luk falan değil. Biz sizlere bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi araştırıp aktarmaya çalışıyoruz ki zenginliklerimiz yabancılara gitmesin. Kendi insanlarımız faydalansın. Şöyle çıkmaya çalışıyoruz. Çıkalım. Şöyle. Şöyle. Manzara mükemmel arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Harika. Şöyle. Kar var. Mükemmel manzarası var. Bir seslenelim bakalım. Şöyle yukarı doğru çıkayım arkadaşlar. Harika manzara arkadaşlar. O arkadaş burada galiba. Bakalım. Şöyle. Seslenmem gerekecek herhalde. Şöyle. Gerçekten de çok ilginç yerler. Buralar çay. Biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde çay var çok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet arkadaşı bulduk. Nasılsın abi? Ne yapıyorsun? Sağ ol, hoş geldin. Hayrola, burada mı yaşıyorsunuz? Sağ Nereye olasın. geldin? Niye geldim şimdi söyleyeceğim. Define ile alakalı, arkeoloji ile alakalı kanalım var benim. Evet. Orada bazen böyle işte işaretler olsun, yerler olsun, bu konuyla alakalı bilgili insanlar olsun, röportaj yapıyorum. Bu konuyla alakalı ilgili insanlara izlemesi için, bilgi sahibi olması için böyle paylaşıyorum. Senin de sordum, araştırdım. Birkaç kişi söylediler. O içlerinden bir tanesi de sensin. Bu define ile alakalı bilgi sahibi olan, işte bildiği yerleri var. Bu işleri yapıyordu eskiden. İnsanlara yardımcı oluyordu. İşaretler konusunda bilgili, çok yer biliyor diye seni söylediler. Onun için seninle böyle konuşmaya geldik, muhabbet etmeye geldik. Şimdi gerçi hani ilk kez geliyorum, ilk kez tanışıyoruz ama hani belki çekindiğim konu olur, bir şey olur. Öyle bir durum yok. Çünkü biz hepimiz kanalda da takipçilerle beraber hepimiz böyle bir aile gibiyiz. Biz sadece insanlara bilgi dağıtmakla uğraşıyoruz. Onunla mükellefiz. Yani farklı bir niyetimiz yok. O yüzden belki çok özel konulara girmeyebilirsin ama hani bu konularla alakalı bize bir yardımcı olabilirsin mesela. Onu istiyoruz senden. Şimdi bana dediler ki hani bu Karadeniz bölgesinde zaten yaşantı olarak genelde hani eşkıya gömüleri çok oluyor. Eski eşkıya işaretleri oluyor. Rum, Ermeni, bu gibi şeyler var. Mesela şu yaylalarda falan çok ve şu yakın kısımlarda, aşağıda dere kısımlarında çok yerler olduğunu söylediler. Hatta benim de bildiğim birkaç yer var. Senin böyle bu konularla alakalı işte işaretler olsun, yerler olsun, var mı böyle bildiklerin bize anlatabileceğin bilgi, hani en azından bir bilgimiz olur. Diğer arkadaşlara da bir tecrübe olur. Var mı böyle yerleri veya neler var, varsa da neler var, hangi işaretler var
Daha önce bulanlar var mı veya işte buralarda hani o konuyla alakalı bunlarla ilgilenen, bu işlere ilgilenen arkadaşları var mı? Var mı diyebileceğim bir şey bize? Ve Burada çok yer var. Burada nerede ne varsa ben biliyorum ama şimdiki insanlara güvenme açısı Doğru. az olduğundan Doğru, fazla bilgi veremem. Yalnız gelmişsin, beni bulmuşsun. evet, Az olsa bayağı bile, uğraştık yani. az olsa bile size madem öyledir bazı yerleri hani tarif amacıyla, bilgi amacıyla söyleyebilirim. Evet. Biz de zaten onu istiyoruz. Hani çok detaylı bir şekilde özel bir konu varsa tabii ki olmaz, etik olmaz. Ama hani dediğim gibi diğer takipçi arkadaşlar var mesela benim kanalımda. En azından onlar tecrübe edinir. Önlerine çıkacak herhangi bir şey olursa mesela örnek veriyorum işaret değil diye geçmez. Onun da işaret olduğunu bilir veya ne anlama geldiğini veya hangi yerlerde nasıl tür işaretler oluyor, ne için koyulmuş, kimler koymuş olabilir. Bu gibi şeylerle alakalı tecrübe sahibi olurlar. Ondan dolayı muhabbet etmek için geldim yani. Şimdi benim arazinin az ilerisinde bir taşlık var. O taşlıkta mesela işaret söyledin ya. Evet, Orada mesela hac işareti var. tamam. Yani Taşta mı, kayada mı? taşta. Evet. Taşta oyulmuş, eliyle yapılmış. Evet. Zamanında yapılmış. Tabii biraz yosun bağlamış ama Tabii yani ki. görünüyor. Yosun sökülüyor yani. Ona benzer mesela yılan resmi var. Keçi boynuzu resmi var. Eskiden çoban sürü çok olurdu buralarda. Yani buralar böyle işlenmiş değil. Koç, Buralar koç boynuzu. Koç yani. koç boynuzu. Evet. Koç boynuzu. Evet. Öyle çok resimler var yani. Ben hatta mesela bazı şeyli yerlerden çıktığını ben bile almışım yani. Evet. Tamam mı? Ben biliyorum bu yörenin insanıyım. 65 yaşındayım bu anda. Babam da 100 yaşına öldü. Hani İşte almışsın demeyelim de burada yani yani haberim var yani yani. demeyelim de. Burada bir başkası gelip Heh. burada benim gibi mümkün değil yani. Arazi sahibi olsa bile hiç önemli değil. Buralar şimdi bu anda işlenmiş. Mahsulü hazır. Mahsul topluyor ama olan yerleri ben biliyorum. Var yani. Var mesela. Evet. Ama bir şey almadın. Bir şey almadım Almadın. tabii. Ha, öyle diyelim ki Bir öyle şey almadım. uygun olmaz. Bir şey almadım ama var yani. Ha, öyle diyelim. Yani Ha. var. Her şey var. Yani Burada adam peki burası zamanında manastırmış. ha, öyle mi? Manastır demek burada toplum burada kalıp yatıp kalkıyormuş. O zaman bazı hani savaş esnasında yani benim anladığıma göre yorum Evet. yapıyorum veya Evet. duyduğumu diyorum. O zaman herkes burada ne olacağını, yarına çıkacak yani yaşayıp yaşayamadığı belli olmazmış. Onun için üzerinde olan toplumdaki insanlara bir yetkili üzerinde olan kıymetli eşyaları istediğiniz alana yerleştirebilirsiniz demiş. Neden? Bir başka yere gittik mi belki olursunuz yani. Belki En geri az bir gelmeyebilirsiniz. başkası Tabii. bulsun, yararlansın amacıyla söylemiş. Onlar da bazı yerlerin hangisi uygun gören kişiler gitmiş kıymetli eşyalarını orada saklamış. Mesela taşların arasında üzerine çıkarmış mesela elinde bir demir varmış, çizmiş, çarpı işareti koymuş veya bir ok göstermiş. Öyle bazı şeyler var yani, tarifler var. Peki abi şimdi şöyle diyeyim. Burada senin bildiğin hani gördüğün veya şahit olduğun bizzat gördüğün böyle işaretler var mı? Hangi işaretlerden gördün, rastladın mesela? Burada çok işaret var. Hepsini ben gördüm ama kimseye söylemedim. Çünkü söylesem insanlara güvencim açısından inancım çok zayıf. Şimdiki insanlar farklı bir insanlar. Yüzünü ayrı konuşur, arkandan kuyunu kazar. Onun için gördüm. Çok güzel yani ben biliyorum yani. Hepsini. Mesela neler var? Neler şahit oldun? Hangi Mesela işaretlerden gördün? mesela bir yerde yakın bir yerde böyle bir ırmak kenarında tavuk var. Tavuğun yanında civcivler var. Tamam. 3-4 tane. Tamam. Öyle bir işaret var. Abi o da elle yapılmış. Ben çok Tabii, inceledim. tabii. Yani o zamanın şeyinde bir demirle herhalde yapılmış yani. Sonuçta bir işaret. Oyma, evet. Öyle diğer bir koç boynuzu var. Evet. Koç boynuzu işaret o da. Bir de yılan işareti var. Evet. Mesela ağzındaki dili uzanmış böyle ok yerine görünmüş istikameti gösteren bir Evet. resim yani. Önemli, o çok önemli bir şey yani. Evet. O tam hedefe gidebilir gibi tahmin ediyorum.
Onun dışında çok işaretler var yani burada. Çünkü hepsini ben gördüm. Kimseye söyleme açısında inanç yok. Zaten Çünkü, gördüğün evet, zaman, söylediğin zaman ötekiler gelip evet, işareti kırıyorlar, tahrip evet, ediyorlar. evet. Halbuki işaret işarettir. Anlasın anlamasın o işten gelip orasını harabat ediyor. Evet. Yani bir şey bilmiyor da öyle yani. Evet. Yani bilinçli gitse gene bir şey değil. Buralar altın fışkırıyor buralarda. Evet. Buraların şimdi arazi işlenmiş. Sağda mesela çok kuvvetli bir hazinesi var adamın. Adam geliyor burada 5 dönüm yerde alıyor mesela 200 bin lira. Ama orada yanında var ya, o hazineyi bulsa var ya, sülalesi doyar. Hibbi de verir belki. Güzel şeyler yaptırabilir ama onun şeyinde değil. Yeni nesil gelmiş almış burada. Peki hiç buradan sözünüzü kestim de burada hiç bulanı böyle gördün mü, biliyor musun? Yani bulan oldu mu böyle bir şeyler burada? Çok önceden bulan varmış. Çünkü burası manastır şeklinde kaldığı için toplanma bölgesi olduğundan buralar orman idi. O zaman ağaç kimse burada görünmezmiş. Evet. Ormanın içine kaybolurmuş. Evet. Ormanın içine mesela 1000 kişi girdi. Sen baksan 1000 kişiyi göremezsen orada. Çünkü o kadar sık orman varmış. Kayalık, dengesiz yerler, girintili çıkıntılı yerler Evet. orada saklamışlar. Orada. Çünkü bir başka bölgeye gittikleri zaman adamların başına ne gelecek belli değil yani. Belki ölecekler. Onun için eşyaları hem ağırlık açısından hem de kıymetli eşyayı onun için bulunduğu herkes kafasına göre Tabii yerlere eskiden yerleştirmiş. muhacirlik zamanında kaçarken mecbur gömmüş, bir gün geri gelirim diye. Mecburi gömmüş Ama yani. gelen var, gelemeyen var. İşte Evet. harita çizmiş, evladına vermiş, torununa vermiş. Bazen gelip Ya, geri buluyorlar. bir düzgün bir insana rastlar sebap şeklinde de gömen var onu, Yani. saklayan var yani. Sonuçta adam ne yapsın onu? Peki hani senin böyle kendin bizzat şahit olduğun böyle aldı, çıkarttı diyebileceğim böyle birileri oldu mu burada? Hani Çok oldu. Gezdiler ama ben sadece öyle uzaktan böyle kontrolcü oldum yani. Anladım. Beni kimse bilmedi yani. Gezdiler böyle bilirim, öyle keserim, atarım, şu bu. Ben böyle yaparım diye ama onlar boş bir şey yok. Bilen benim burada. Burada o işi yapsam ben yaparım. yani peki böyle bir şey yapmak istemedin mi veya şu devlet hemen şöyle yani kendin yasal olmayan demek istemiyorum. Hani izin alıp da devletten işte Şimdi aklıma geldi. Gelmedi olur mu? Ama düşünmedim öyle bir şey hani. Devleti öyle sağa söyle hani üst kademeye bildirip de hani şey yapmadım ya, ne bileyim yani içimde öyle bir şey yok. Ama ben bildiğim yerler var yani çok var. yani öyle bir He, imkanın he. varsa devletten izin alıp yapabilirsin. İzinli bir şekilde devlet çünkü Tabii, çıkan öyle. çıkan Çünkü malzemeyi değerlendirip bir kısmını da insanlara veriyor. O kadar hani hepsini kendi almıyor insanların dediği gibi. tamam ben öyle de düşündüm ama şimdi 2 kişi gelecek, 3 kişi gelecek, onlar öyle gideceksen hay hü şu bu, onlar dengesiz işler yani. Onlar insanın ahlakını bozan bir işler. Yani tecrübeli bir insanlar değil. Bir de akıl fikirleri hepsinin bir değil, ayrı ayrı. Orada problem olur. Onun Anladım. için Tabii fikir güzel birliği yerler olması var gerekiyor. yani. Burası çok güzel bir yer. Yaylaya yakın yer. Doğa girintili çıkıntılı arazi tabiatı çok değişik buranın. Arkadaşım madem buraya kadar geldin, yoruldun. Bu anda hava bulutlu, soğuk. Madem geldin. Biz sağdan soldan bahsetmeyelim. Benim bir eski evim var. Ermeniler kalıyordu eskiden. Ermeni köyü mü burası? Ermeni köyü burası. Ha. Ermeniler kalıyordu. O ev bana Size geçmiş. bize geçti. Ben kalıyordum. Bu çok eski bir ev çok herhalde. çok eski. Bu anda Şu anda kalınıyor mu evde? evde kalınmıyor. Harap ev. Bu arada harap ev dökülmüş ama ev Hı hı. aynı duruyor. Anladım. Yani. Anladım. Sizin mi ev peki? Benim ev. Tamam. özel Yani benim başkasının evim. şeyine gitmeyelim de. Ahşap evdir. Tamam. Dökülmüş bazı ama ev duruyor yani. Kapının girişinde orada bir parlak bir sert taş var. Hı hı. Çok parlıyordu. Kafam takıldı ya. Çünkü oraları annem de temizliyordu. Ben de bakıyordum. Güneş vurunca o taş benim şeyime girdi yani. İlgimi çekti. Bakayım dedim. Orada böyle bir ok var böyle. Uzun bir harc şeyi işareti var. Haç işareti mi? Aşağı doğru bir kuyruk inmiş böyle. Uzun bir tarafı. Uzun bir tarafı uzun yani böyle. Hı İnmiş. Üstte böyle çarpı işareti var. Tamam. Ucu inmiş. Taş sert, büyük taştır. Ama üstü düz tabii seviyeyle yani. Alan ve Anladım. düz üstü. Ben onu
etrafın ilgisini çekmesin diye, yani eve gelen anlatabildim mi bilmiyorum. O taş var ya, o bahsettiğim taş duvarda diyorum. Ha, duvar taşı. Evet, duvar taşı. Peki bu ev ahşap dedin. Ahşap evin nasıl yani, yarısı ahşap yarısı taş mı? Duvarın Ha, üstünde anladım, ahşap. anladım, He, anladım. duvarın üstünde ahşap. Anladım. Çünkü eskiden çürümesin diye Anladım. aşağı doğru ahşap olsa çürür. Anladım. Taşın üzerinde ama Yapmışlar. o zamanın taşları çok kaliteli, böyle değerli bir taşlarmış. Anladım. Ve onun hacın kuyruğu olan yerde, az ileride, salona bakan tarafta, böyle yakın bir yerde, orada bir kuyu var. Ne kuyusu? Bir kuyu var. Su kuyusu mu? Su kuyusu var. Anladım. Su kuyusu da bakılmıyor, yani o su alttan mı çıkıyor? Onu ben biraz yani etrafın ilgisi çekmesin diye Kapattınız. kapattım gibi, ama Evet. yer belli. Anladım. Orada- Kapa. İyi yani kapat. orada Sonuçta bizim belli. insanlarımız tahrip Evet. ediyorlar. Evet. Öyle bir şeyim var yani. Ben bildiğim, ama madem Peki ki- buraya bakabilir miyiz? tabii onun için diyorum sana ya. Herhangi bir işlem yapmayacağız. Zaten sadece sen de Ya buradasın. sen Sahibi bana, de sensin. Sen bana geldin, beni buldun burada. Benim alanımda bana Zaten- ait olan şeyi gösteriyorum. Zaten hani ben yer paylaşmak da istemiyorum. Sadece Ama sana- göstermek istiyorum. Kimseye de sana güveniyorum. yok, izleyicilerimiz zaten şöyle, hani ben gidip de yer nokta vermeyeceğim kimseye. Çünkü etik olmaz. Zaten senden o şekilde biz izin alıyorum, hani gideceğiz beraber. Ha, ne olur insanlar bunu görürler, kafalarından tecrübe ederler, yorum yaparlar. Sorun Belki yok, sorun yok. belki sen ileride bir şey yapmak istersin izinli bir şekilde. Sen de bilgin olur. Bu şekilde. Evi mesela ben şunu da diyeyim size, madem öyledir. Şu evi şu görünümüyle, yani dökülmüş diyorum, harabat, içinde kalınmaz durumda, ama büyük bir paraya benden istediklerini size söyleyeyim ilk kez. Ha, vermedim. bilenler vardı galiba. Büyük para, büyük İsteyenler kimdi? Türk müydü? para. Ermeni, Türk da vardı içinde, ama tabii. 3-4 tane alıcı olarak Ermeni. Artık demek ki bir şey bilmiyorum. biliyorlar onlar. Niye alıyorsun dedim ki, ahşap bina dedi, biz dedi çürük olsa bile dedi tahta. O birkaç kişiyle Ermeniler geldi dedim ya. Evet. O zaman ben çok az konuştum. Biraz da bilgi amacıyla dinlemez, yani sesimi kestim, onlar konuştu. Onların konuştuğunu ben kendi yorumumda çok bazı şeyler, daha güçlü bir şeyler çıkardım içimden yani. Hı hı. Onun için dedim arkadaşım, ben buraya geldiler, büyük para verdiler. Evet. Ben bu evi satmadım. Ben var ya, hayatımı kurtardım. Ben bu anda emekçi insanım, çalışıyorum sağda solda. Yani para için her şeylerini satan insanları zaten Yok, sonunu yok. gördük. İyi Ben yapmışsınız para, ama para için öyle yok yani. Bana şu parayı al gel, öyle yok. Ama orada çok değerli bir varlık olduğunu ben biliyorum yani. Orada bana ait olan yer orası. inşallah Tamam mı? size de nasip olur, Dedi ki- devlette dedi ki, izinli bir şekilde yaparsınız. Sen söyle dedi, bu paraya dedi. Evi dedi kaça satıyorsan dedi. Ya dedim, bu ev dedim 100 lira etmez dedim yani. Tamam mı? Gerçi tahtadan uski dökülmüş, fazla harabat değil, ama biz dedi bunun taş duvarıyla birlikte Ha. 10 kilo dedi bunu alıp Tabii. götüreceğiz. Ta Ermenistan'dan gelmişler Evet, buraya. evet. Sana Nereye yardım götüreceksiniz ediyorlar dedim arkadaşlarımız. bunu. Ki biz dedi başka bir yerde dedi bunu kullanacağız, değerlendireceğiz Anladım. dedi. Seni bulmuşlar yani, Yani o kadar köyün bilmiyorum. içinde. Dedim ki arkadaşım, ben öyle satacak bir malzemem yok benim burada. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hadi güle güle dedim. Gitmek de istemediler. Biraz daha gezdir falan. Yok, hayır, gezdirme bir şey yok. Bu bana ait olan bir yer. Bu Peki kadar. peki evin oraya gidip de o işaret, dediğin işareti gördüler mi onlar? Baktılar mı? O bölgeye bulundular mı? Şimdi zaten bir yerde bunlar durmadılar. Hı hı. Geldiler, konuştular. Hı hı. Ev ya, tarihi ev gibi ya. Bu tarihiydi diyor. Bu eser etrafını döndüler. Dedi ki şurada dedi bir kuyu var dedi. Yani çokmuş orası. Nedir deyince dedim ki öyle bir kuyu dedim orası. O dengesiz bir yer dedim. Size göre şey değil dedim yani. Şey vermedim, ipucu vermedim yani. Ama Onlar zaten biliyorlar. Onlar var ya, onlar küçük bir makinayla resim çekiyordu, çektirmedim. Ha. Arkadaşım resim burada yok. Burası şey değil dedim. Tarihi eser yerleri değil dedim. Bu bana şahsıma ait bir yer dedim. Onun için lütfen dedim. Hemen gittim makinayı şey yaptım. Cebine koydum. Bir şey bilgi almak istiyorsanız ben dedim kendimden hemen vereyim dedim. Yani. Makine burada kullanılmaz dedim yani. Ve git yolladım dedi. Onları yolladım, gittiler yani. Hı hı. Tamam, böyle yani. Tamam, benim de zaten arkadaşlar şarjım bitmek üzere. Ben bu videonun devamını çekeceğim. O arkadaşın
dediği kendine ait eve gideceğiz. Bu videonun ikinci kısmı olarak ben bu evi size yayınlayacağım ve oradaki işareti de size göstereceğim. Peki o işaret belirgin mi? Belirgin tabii. Yani normal belirgin Tabii, mi? belirgin yani. Yani şey olarak değil de ben biraz kapatmışım ya. Hani yer belli yani. Belli. İşareti mi şey yaptınız? Evet, işareti yani herkes şey olmasın diye, ilgisi çekmesin diye, ilgisini çekmesin diye orasını ben biraz Kazıttınız. kazıttım ama Ha. çok sert taş kardeşim ya. Bu kazanacak İyi durum yapmışsınız değil. aslında. Sonuçta sen onu Biraz biliyorsun. üzerine küçük Hala belli mi? Hala belli mi? belli tabii. Küçük bir beton attım. Küçük böyle 1 santim kadar. Tamam. Kapansın diye. Yoksa gelen orada evin avlusu girişi olduğundan orada oturuyordu. Peki İlgisini çekiyor. işareti nasıl kazıttın? Nasıl kazıttınız onu? Yani bir şeyle mi vurdunuz? Ne yaptınız? Onu Nasıl kazıttınız? onu şeyle nedir o ağacı aşıtan bir şey var ya. Zımpara taşı mı? aşıtan, Zımpara. Ha. Biraz zımparaladım. Biraz da keserle biraz şey yaptım Yonttunuz, ama ha. yonttum Hala ama belli mi? çok sert. Belli tabii. Tamam. belli olmaz. Olsun. Olsun. Sonuçta sen yerini Evet. biliyorsun onun. Ya o sorun yok yani. Tamam. Orada öyle yani. Tamam. Ben kendi şeyimi, şahsım olduğum maddeyi sana şey yap. Madem geldim buraya kadar. Eyvallah. Hoş Çok geldin, sağ ol. sefa Sağ geldin. olasın. Sağ ol. Ben zaten Evet, bu Karadeniz insanının hani misafirperverliğini zaten hep biliyorum. Gerçekten de çok iyi insanlar. Ben tanımadığım insan. Arkadaşlar az önce arkadaşımızın bahsettiği kendisine ait eve gideceğiz. Orada ben işareti gösterecek bana. Orada bir keşif amaçlı çekim yapacağım. Siz de görün işareti. Hani hangi evde nasıl bir işaret var, işaretin yanında ne var, işte nasıl oluyormuş eskiden. Zaten biliyorsunuz çoğunuz her şeyi. Bir tecrübe açısından bilmeyen arkadaşlarımız da yararlansınlar. Burası çok yüksek, şarjım bitmek üzere. Ya yarın ya da bugün çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten misafirperver insanlar, Karadeniz bölgesinin insanı. Tanımadığım bir dünya insanın evine gittim. Gerçekten sanki yıllardan beri tanıyormuş gibi yakınlık gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Burası bayağı yüksek galiba ya. Burası zirve gibi. Denizden 1500 kilometre yüksekteyiz bu anda. 1500 metre. 1500 metre. Ha, 1500 metre rakım. Ee, Yani zaten zirve. Hepsi hemen hemen aynı yani hizadayız. gökyüzüyle biz yakınız burada. Evet, bulutlar hemen hemen aynı hizamızda Bulutlar zaten. Yakın yani 3 metre görünüyor baksana. Tamam. Tamam arkadaşlar, videomu sonlandırıyorum. Tekrar bir dahaki bu videonun devamında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.